Herkese merhaba arkadaşlar. Sizleri 1993 yılına götürüyorum. Beyazlarda Kasparov, siyahlardaysa Short. Hazırsanız oyuna başlayalım. At F3, reti açılışı, D5, C4, E6, D4. Kabul edilmeyen vezir gambiti, at F6, at C3, D alır C4. Gerilimi sonlandırarak merkez D5 piyonundan vazgeçiyor ama Kasparov bu piyon almaya çalışırken short rahatça taşlarını geliştirebilecek. Vezir A4, at B D7, Kasparov vezir alır C4 ile verdiği piyonu geri alabilirdi ama A6, B5, C5 gibi tehditlerle siyahın hafif üstün olduğu bir konuma götürürdü bu. Nerede kalmıştık? At B D7. E4, Kasparov, D4, E4, ideal merkez piyon yapısını oluşturdu ve filin çaprazını açtı. C4'ü fille almak istiyor. A6, fil alır C4. Kasparov verdiği piyonu geri alıyor. Short burada B5 ile çatal atamaz. A dikeyinde açmaz olduğu için fil alır B5 ile Kasparov piyon kazanırdı. C6, B5 sürüşünü hazırladı. Çatal atmak istiyor. Vezir D1, Vezir C2 veya file 2 hamleleri de oynanabilirdi. İleriki hamlelerde kale bağlantısı için roktan sonra tekrar bir vezir hamlesi gerekecek. Short'un B5 hamlesi ile tempo ile fili isteyerek vezir kanadından atak başlatması daha iyi olabilirdi. Nerede kalmıştık? Vezir D1, file E7, roku hazırladı. Kısa rok, kısa rok. Taraflar şah güvenliğini sağladı. Arkadaşlar bu arada destek olmak isteyenler için katıl özelliğini aktifleştirdim. Kaldığımız yerden oyuna devam edelim. A4, fil A2 G8 çaprazında yerini sağlamlaştırıyor. Ayrıca ileride bir fikir olarak A5 sürüşü ile B6 karesi üzerinde baskı oluşturulabilir. Short'un bu konumda B5 ile piyon feda ederek taşlarını aktifleştirmesi daha iyi olabilirdi. A alır B5, C alır B5 yapılırsa fil alır B5 hamlesi var. At B6, ver fili, örneğin fil D3. Nerede kalmıştık? A4. B6, fili için B7 karesinde yer açıyor. C4 filinin karşısında piyon duvarı var. Fil D3. Filin çaprazı şimdilik kapalı olsa da E5 ile bu fil aktifleştirilebilir. Short'un C5 sürme imkanı varken hızlı bir merkez müdahalesi daha iyi olabilirdi. Fil B7, fili uzun çapraza yerleştirdi. E5, tempo ile atı isteyerek merkezden alan kazanıyor ve fili aktifleştiriyor. At D5, A4 sürüşü yapıldığı için B4 kontrolü short'a geçti. Atın B4'e yerleşip fili isteme fikirleri var. Bu yüzden at alır D5. Kasparov atı kırıyor. E alır D5 ile devam edilseydi beyaza büyük bir şah kanadı inisiyatifi verirdi. H4. At G5. Vezir H5 ile şah kanadından atak oluşturmak ister. Fil alır H4. At alır H4. Vezir alır H4. Kasparov fil F5 ile tempo ile atı isteyebilir. Kale A3 devamında kaleyi şah kanadına aktararak etkili bir saldırı kurar. Kaldığımız yerden oyuna devam edelim. At alır D5, C alır D5. Değişimlerle birlikte short merkez D5 karesine piyon yerleştirmiş oldu. Fil D2, C1 karesinde kalesi için yer açarken fili geliştiriyor. Short F6 hamlesiyle merkezi yıkmayı deneseydi Kasparov E alır F6 hamlesiyle devam ederdi ve devamında E6 piyonu baskı altında kalacağı için bu hata olurdu. A5. Tam bu konumda iki tarafında beyaz kareli fillerini inceleyelim. Görüldüğü üzere beyazlar için bu fil çok kritik. Büyük bir kontrol alanına sahip. Kale C1. Kalesini açık C dikeyinden aktifleştiriyor. At kendisine daha etkili olabileceği bir kare arıyor. At B8, fil B5. Vezir kanadında zayıflayan
açık renkli karelere baskı uyguluyor. Short fil A6 hamlesiyle rakibinin etkili filini değişme fırsatını elde etmişti. At A6, Vezir B3, kaleler arasındaki bağlantıyı oluşturuyor ve gelişimini tamamlıyor. Kale C8, açık C dikeyinde rakibini karşıladı. Kale C3, C dikeyinde kaleleri çiftleyebileceği gibi 3. yataydan kaleyi şah kanadına aktarabilir. Kale alır C3 yapılırsa Kasparov Bey alır C3 ile devam eder. Merkezde sağlam bir piyon yapısıyla kalır. At C7, Kasparov'un iyi filini almak istiyor. Fil D3, fil tempo ile yeniden çok aktif bir çaprazda. Görüldüğü üzere siyahın beyaz renkli fili hala işlevsiz. Fil B4 kaliteyi istiyor ama fil alır H7 çift ünlem. Klasik bir atak teması şahı zayıflatıyor. At G5 sonrasında 3. yatay hakimiyeti ile kale ve vezir ile şah kanadından etkili bir saldırı oluşturacak. Fil alınmazsa şah H8, at G5, fil alır C3, vezir alır C3. Kasparov vezir H3 devamında fili açarak tehditler oluşturacak ve saldırısına etkili bir şekilde devam edecekti. Kaldığımız yerden oyuna devam edelim. Fil alır H7, şah alır H7. Saldırıyı engellemenin bir yolu yok. En azından fili alıyor. At G5, şah G6 yapılırsa kale G3 devamında açarak tehditler gündeme gelirdi. Şah H8 yapılırsa 4 hamlede mat var. Kale H3, şah G8 zorunlu. Kale H8, şah alır H8, vezir H3, şah G8, vezir H7 ile Kasparov mat ederdi. Nerede kalmıştık? At G5, Short'un rakibine şah temposu vermemesi gerekiyor. Şah G8, kale H3. Kasparov daha demin gösterdiğim mat temasını oluşturuyor. Kale H8, vezir H3. Devamında vezir H7 ile mat etmek istiyor. Kale E8, F8 karesinde şahı için yer açıyor. Şah F8, şah E7 ile şah güvenli bölgeye kaçmak isteyebilir. Vezir F3, çift ünlem. Fil istek altında ama fil almaya fırsat yok. Ver vezir alır F7 matı. Vezir D7, vezir H5. Vezir H8 ile bir hamlede mat etmek istiyor. Şah F8, matı engelleyen tek hamle. At H7, şah G8'e kaçarsa at F6, Kasparov veziri kazanırdı ve saldırısı devam ederdi. Bu konumda G alır F6 ile at alınırsa vezir H8 bir hamlede mat var. At H7 hamlesine geri dönelim. Şah E7, fil G5, F6 zorunlu. Kasparov at alır F6 oynuyor ve short oyunu terk ediyor. Kasparov'un atı açarak şah çekme tehditleri var. G alır F6 yapılırsa fil alır F6, şah F8 zorunlu, vezir H8, şah F7 zorunlu, vezir G7 ile Kasparov mat ederdi. Analizi beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere.